Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle cevizli kurabiye tarifimi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Kurabiye tarifimizin gerçekten yapılışı çok pratik. Çok hızlı bir şekilde, çok pratik bir şekilde çayınızın, kahvenizin yanına hazırlayabilirsiniz. Veya ani gelen misafirlerinize, beş çaylarınızda, günlerinizde gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Görüntüsüyle de çok beğeneceğinize emin olduğum bir tarif. Şöyle kurabiyelerimiz son halinde sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım görüntünün güzelliğine? Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 100 gram tereyağını alalım. Mutlaka tereyağı, dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz ama mutlaka oda sıcaklığında olsun. Hatta akşamdan dolabınızdan çıkarırsanız daha iyi olur. Daha sonra üzerine 1 adet yumurta ve 4 yemek kaşığı sıvı yağ da ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım. Üzerine yarım su bardağı pudra şekerini ilave edeceğim. Bu arada sevgili arkadaşlarım kullandığım su bardağı ölçüm 250 milim. Ve bir paket şekerli vanilyayı da ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Şöyle birkaç saniye içerisinde topaklık olmayacak şekilde karıştıralım. Daha sonra üzerine kontrollü bir şekilde unumu ilave edeceğim sevgili arkadaşlarım. Her tarifimde mutlaka söylüyorum. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Evet, şöyle unun bir miktarını ilave ettikten sonra içerisine 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 çay kaşığı kakaoyu ilave ediyorum. Dilerseniz bu tarifte kakao kullanmasanız da olur veya birazcık daha azaltabilirsiniz. Yani biraz daha açık tonlarda kurabiyelerinizin olmasını isterseniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Dediğim gibi 250 milim bardağımın ölçüsü. Ben bu tarifimde 1,5 su bardağından şöyle bir parmak fazla olacak şekilde un kullandım. Malzemelerimi ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım sevgili arkadaşlarım. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Kurabiye hamuru fazla yoğrulmayı sevmez. Malzemeleri birazcık karıştıralım. Şöyle elimizde bir yuvarlayalım. Kolay şekil alıyorsa tamamdır. Kurabiye hamurunu çok fazla yoğurduğunuz zaman lastikleme yapar ve istediğiniz gibi şekil veremezsiniz. Yani istediğiniz sonucu alamazsınız. Evet, şöyle elimle bakıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, bir beze şekli veriyorum. Çok kolay bir şekilde şekil alıyorsa kurabiye hamurumuz olmuş demektir. Görmüş olduğunuz gibi 1,5 su bardağından bir parmak fazla olacak şekilde un kullandım. Daha sonra hamurumuzu bu aşamada dinlendirmemize gerek yok. Ceviz büyüklüğünde bezeleri alalım. Bezeler çok fazla büyük olmasın. Hamurumuzu biraz sonra ortadan keseceğiz. Tekrardan birleştireceğiz piştikten sonra ama içerisinde 1 çay kaşığı kabartma tozu kullandığımız için biraz da kabarma payı var. Bu yüzden cevizden daha büyük olmasın yani. Bütün hamurlarımızı ilk önce beze alırsak işimiz çok daha pratik olur. Evet, hamurlarımı da şöyle beze yaptıktan sonra dolaba alacağım. Ee, Bir 8-10 dakika kadar bekleteceğim. Böylece hamurlar biraz daha sertleşecek. Hiç dolaba almasanız da olur aslında ama dolapta şöyle birazcık sertleşirse eğer kurabiyeleriniz daha pürüzsüz olur. Evet, daha sonra şöyle bir 8-10 dakika kadar dinlendirdikten sonra kurabiyelerim, bakın sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi tam ortadan ikiye böldüm. Daha sonra derin olacak şekilde ortadan yine çizikler atıyorum. Kenarlarına ise bu şekilde gelişigüzel şekiller veriyorum. Yani ceviz şeklini benzetmeye çalışıyorum. Gerçekten bence çok benzedi. Evet, bu şekilde. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime birazcık mesafeli olacak şekilde yerleştiriyorum. Şöyle bir kez daha göstermek istedim. Bu arada ara ara bıçağınızı silerseniz daha pürüzsüz, daha güzel olur.
İsterseniz bu işlemi bir kürdanla da yapabilirsiniz. Öyle de inanın çok güzel oluyor, çok pratik oluyor. Tabii ki sevgili arkadaşlarım, isterseniz bezelerin hepsini bakın bu şekilde tam ortadan bölün, tepsinize yerleştirin. Daha sonra da bu şekilde şekiller verebilirsiniz. Ama bence açıkçası ben bu şekil biraz zaman kaybı diye düşünüyorum. Yani elimde vermiş olduğum şekil bence çok daha pratikti. Daha sonra kurabiyelerimi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben 20 dakika pişirdim sevgili arkadaşlarım. Fırını mutlaka öncesinden 7-8 dakika ısıtın. Eğer soğuk fırına verirseniz kurabiyelerinizde yayılma olabilir. Evet, dediğim gibi 180 derecelik fansız ayarda ben 20 dakika kadar pişirdim. Kurabiyelerin tamamen soğumasını bekledim. Bu işlemi yapmadan önce mutlaka kurabiyeleriniz tamamen soğusun. Şöyle kurabiyelerimin yarısını böyle ters çeviriyorum. İsterseniz bu işlemi teker teker elinizle alıp da yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa, nasıl pratik yapıyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben içerisine karamel sosu vardı. Gerçekten bu tarife karamel sosu çok yakıştı. İsterseniz sürme çikolata da kullanabilirsiniz. Veya farklı ne bileyim pekmez, reçel bile kullanabilirsiniz. İnanın her şekilde çok lezzetli olur. Ben bir sıkma torbasına yerleştirdim ama eğer evinizde sıkma torbası yoksa bir tatlı kaşığıyla, çay kaşığıyla da bu işlemi çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra bakın şöyle 2 tane kurabiyeyi birleştiriyorum. Dediğim gibi sürme çikolata da kullanabilirsiniz. Çocuklar kesinlikle çok beğenir. Bence bir ceviz şeklini verdik diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Gerçekten ben çok beğendim ve bu tarifi ben ilk kez denedim sizlerle birlikte ve kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok pratik bir tarif, gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Şöyle kapak resmi için ben birazcık kurabiyelerimi yine süsledim. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım görüntünün güzelliğine? Gerçekten böyle ağızda dağılan bir tarif, ağızda dağılan bir lezzet. Karamel de çok yakıştı ayrıca. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi kesinlikle bekliyorum. Ve sevgili arkadaşlarım ben içerisine kakao ilave ettim ama dilerseniz bu şekli bu kurabiyeyi sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Yani üzerine pudra şekeri eleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Siz videonun son halini, iç kıvamını, iç dokusunu izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Birbirinden lezzetli, birbirinden pratik, yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.